Herkese selamlar. Bu videoda benden uzun zamandır istenen bir karakter karşılaşmasını yapacağım. Godzilla ve World Serpent arasında gerçekleşecek olan bir mücadelede kimin nasıl kazanabileceğini açıklamak istiyorum. Elbette bu video içerisinde Godzilla'nın tek bir formunu dahil etmeyeceğim. Bunun yanında Godzilla'nın bilinen en güçlü formunu da World Serpent'la karşılaştırmak istiyorum. Hazırsanız videoya başlayalım, ancak hemen öncesinde eğer ki bu tarzda içerikleri seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öyleyse ilk olarak World Serpent'ın güçleri ve özelliklerinden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki God of War serisinin son iki oyununda gördüğümüz World Serpent gerçekten muazzam derecede büyük bir devdi. Zaten mitolojide dünyanın etrafını saracak ve kuyruğunu ısıracak kadar uzun olduğu için kendisine World Serpent ismi verilmişti. God of War serisinde ise Jormungandr yani dünya yılanı devlerin ruhuyla diriltilmiş olan bir Jotun yılanıydı. Ve devler diyarında zamanın farklı işlemesiyle birlikte yılanın hızla büyüdüğü açıklanmıştı. Oh, hey, remember the snake we put that soul in? Can't really forget that. I saw it. It's getting bigger. Like, faster than normal bigger. Yeah, I had a feeling that would happen. Huh. En sonunda dünyaya gelen yılanın Ragnarok Savaşı'nda Thor'la mücadele ettiği ve sonrasında Mjolnir'den gelen darbeyle birlikte geçmişe gönderildiği de açıklandı. Yani Jormungandr God of War Ragnarok'un geçtiği zaman diliminde aslında iki taneydi. Ve Thor'un vuruşuyla birlikte dünya ağacı olan Yggdrasil'de bir yarık oluşunca yılan geçmişe gönderildi. Bu durumda God of War'un ilk oyununda geçtiği dönemdeki dünya yılanı aslında en büyük halinde demek oluyor ve kendisi hala hayatta. Yılanın içinde ise Thor'dan zaten nefret eden bir devin ruhu vardı. Yani yılan aslında ölmüştü, ancak içinde bulunan devin ruhu sayesinde yılan büyümeye ve gelişmeye devam etti. Bu yüzden dünya yılanı hem çok zeki, hem çok bilge, hem de devlerin bir yeteneği olarak gelecek hakkında bilgi sahibiydi. Şimdi gelelim yılanın ne kadar güçlü olduğu sorusuna. Öncelikle oyun içerisindeki fiziksel olarak en güçlü İskandinav tanrısı olan Thor'u çıkmaza sokmayı başardı. Ve Thor'la mücadele ederken ilk oyunda gördüğümüz kadar büyük değildi. Looks like the giants made it after all. The snake looks different. He is different. But when I was away, never mind, later. Jormungandr'ın gücü ve şiddetiyle birlikte ikisinin savaşı dünya ağacına çok büyük bir zarar verdi. Yani bildiğiniz anlamda 9 diyarın ve 9 farklı evrenin sallandığı açıklandı. En sonunda Thor'dan öyle bir darbe aldı ki yılan geçmişe gönderildi, ancak hala hayattaydı. Yani Jormungandr Thor'un en güçlü saldırılarını bile tanklayacak kadar dayanıklıydı. Ve belki bilmeyenler varsa diye söylüyorum, Thor'un çekiciyle yaptığı saldırılar devleri öldürecek, hatta Kratos'u bile yere yığacak kadar şiddetliydi. Jormungandr için eksi yazan tek durumsa Baldur'dan gelen birkaç tane şiddetli darbeyle bayılması oldu. Yoksa Kratos'un oyunun başında mühürlü olan Baldur'u bile yendiğini hesaba katarsak maalesef ki dünya yılanı dayanıklılık anlamında şaibeli bir karakter oluyor. Bu durumda Jormungandr Thor'la mücadele edecek kadar güçlü ve zehriyle bir tanrıyı kolayca öldürebilir. Ancak maalesef ki Baldur'dan gelen darbeler sonucunda kendisi yere yığılmıştı. Şimdi gelelim Jormungandr ne kadar hızlı sorusuna. Öncelikle karakterin devasa boyutu sizleri yanıltmasın, çünkü God of War serisindeki tanrıların olağanüstü hızlara çıkabildiğini çok iyi biliyoruz. Yani God of War serisinde gördüğümüz bütün bu tanrılar sonsuz hızlarda hareket edebiliyorlardı. Aynı şekilde Jormungandr da olağanüstü hızlara çıkabilir ve boyutuna göre gerçekten çok çevik ve hızlıydı. Yani Godzilla'dan yüzlerce kat daha büyük olmasına rağmen ondan daha hızlı dersek yeridir. Şimdi Jormungandr'ın boyutuna gelirsek dünyanın çevresini saracak ve kendi kuyruğunu ısıracak kadar büyük demiştik. Bu da onu en azından 40.000 kilometre yapar. Yani dostlar, şu anda elimizde çok büyük, çok dayanıklı, çok güçlü, çok hızlı, çok bilge, hem de zehriyle bir tanrıyı öldürecek kadar güçlü bir yılan var. Bakalım karşısında Monsterverse'ün tanrısı olan Godzilla olduğunda da bu kadar güçlü olabilecek mi? Elbette Godzilla zaten isminden de anlaşılacağı üzere Godzilla, yani bir Titan tanrısı olarak geçiyor. Monsterverse Godzilla dünyanın koruyucusu ve King Ghidorah gibi istilacı türlere karşı yıllar boyunca mücadele vermiş olan bir Titan'dır. Godzilla'nın yaşı ise Jormungandr'ın yaşından çok daha büyüktür. Hatta Jormungandr'ın içinde olan dev ruhunu bile sayarsak yine Godzilla binlerce kat daha yaşlı. Godzilla yaklaşık olarak 252 milyon yıldır dünyada ve bu da onu evrimsel süreçte sürekli olarak güçlendirdi. Godzilla'nın güçleri ise dünyanın merkezinden kaynaklı, yani Hollowworld'un radyasyonundan geliyordu. Milyonlarca yıl öncesinde dünyanın bu radyasyon seviyesi yeryüzünde de yüksekti ve o dönem Titanlar dünyanın dışında yaşayabiliyorlardı. Ancak daha sonrasında yıllar geçtikçe radyasyon seviyesi dünyanın merkezine kadar çekildi. Godzilla
Godzilla ise birçok büyük titanla mücadele etmiş ve aldığı her hasardan sonra kendisini geliştirip geri dönmeyi başarmıştı. 120 metre uzunluğa sahip olan Godzilla kas gücü anlamında Kong'la baş edebilecek kadar güçlüydü. Ancak hiç şüphesiz ki Godzilla'nın asıl gücü ağzından çıkan atomik nefesiydi. Godzilla'nın sırtındaki plakalarda depolanan radyasyonlar onun ağzından çıkan bir plazmaya dönüşüyordu. Sonuç olarak Godzilla yeryüzünden Hollowworld'a yani dünyanın merkezine kadar dünyayı delecek bir güce sahipti. Ve Godzilla dünyayı deldikten sonra bile hala atomik nefesini son gücünde kullanabiliyordu. Evet, belki Godzilla fiziksel anlamda asla Jormungandr'le mücadele edemez, ancak şunu kabullenmek gerekiyor ki atomik nefesi gerçekten çok kuvvetli. Ancak her şeye rağmen Monsterverse Godzilla'nın güçlü atomik nefesi çok güçlü olsa bile King Ghidorah gibi kalın derisi olan titanlara çok bir etkisi olmuyordu. Bu nedenle şunu da hesaba katmak gerekiyor. Asgard'ın en güçlü varlığından gelen ve en azından çoklu evren seviyesinde yıkıma neden olan bir darbeden etkilenmeyen yılanın Godzilla'dan etkilenmesi bence imkansız. Yani düşünsenize, bu yılanın aldığı darbeler 9 evreni salladı ve her evrenin bağlı olduğu Yggdrasil'in içinde sonsuz sayıda evren bulunuyordu. Ve bu bahsettiğimiz evrenlerin her birisi farklı zamanlara bağlanıyordu. Zaten bu sayede Thor'un yaptığı vuruş yılanı geçmişe göndermeyi başarmıştı. İşte bu yüzden Godzilla'dan gelebilecek olan herhangi bir saldırının Jormungandr'a zarar vermesi çok zor, hatta imkansız. Bu durumda mücadele sonucunda yılanın Godzilla'yı kolayca ezerek öldürebileceğini düşünüyorum. Elbette Godzilla da çok dayanıklı bir canavar. Sonuçta atmosferden dünyaya atıldığı halde hayatta kalmayı başardı. Ancak Godzilla'nın şimdiye kadar dayandığı hiçbir saldırı dünya yılanına yapılan saldırılar kadar güçlü değildi. Hatta Godzilla King Ghidorah'la savaşırken üzerine atılan oksijen sıfırlayıcı, hatta bir nükleer bomba patlaması bile bu şiddetli bir saldırı değildi. Dolayısıyla Godzilla'nın base formu Jormungandr karşısında her açıdan kaybedecektir. Gel gelelim Burning Godzilla World Serpent'ı yener mi sorusuna. Burning Godzilla ortaya çıkarttığı termonükleer patlamalar sayesinde atomik nefesinden 1000 kat daha güçlü bir enerji oluşturabiliyordu. Sonuç olarak kendisi King Ghidorah'ı bile parçalarına ayırmayı başarmıştı. Yani King Ghidorah ölümsüz bir uzaylı olduğundan güç seviyesini fazla küçümsememek gerekiyor. Peki böylesi bir durumda sonuç değişir miydi? İsterseniz biraz da bunu konuşalım. Öncelikle Burning Godzilla'nın patlamaları ortalama olarak bir şehir seviyesindeydi. Ayrıca Godzilla bu formuna ulaşmak için hem çok fazla radyasyona hem de Moto'nun enerjisine ihtiyaç duymuştu. Yani maalesef ki Godzilla her istediğinde bu kadar güçlü olamıyordu. Dolayısıyla Burning Godzilla bile bu mücadelede asla kazanamazdı. Şimdi gelelim Godzilla'nın en güçlü formu olan Godzilla Earth enkarnasyonuna. Öncelikle Godzilla Earth, Monsterverse Godzilla'dan tamamen bağımsız bir anime karakteriydi ve sahip olduğu güçleri oldukça yıkıcıydı. Godzilla Earth burnunun ucunda toplanan atomik nefesi sayesinde her şeyi bir lazer gibi kesebiliyordu. Ve bunun yanında Godzilla Earth'ün de Burning versiyonu vardı. Hatta sahip olduğu güçler sayesinde etrafında enerji kalkanı bile oluşturmayı başarmıştı. Buna rağmen kendisi 100.000 ton ağırlığa sahipti, yani Jormungandr onu kolayca kaldırabilirdi. Düşündüğünüz zaman Monsterverse Godzilla bile yaklaşık olarak 200.000 ton ağırlığa sahip. Ayrıca Godzilla Earth'ün sırt yüzgeçleri yok edilecek olursa kendisi kalıcı bir şekilde etkisiz hale gelecektir. Bir de karakterin saldırı seviyesine gelecek olursak çoklu kıta seviyesinde olduğu söylenmişti. Ancak Void Ghidorah'ın boyutunu, yani kara delikleri etkisiz hale getirecek bir enerji ortaya çıkartmayı başarmıştı. Yani Godzilla Earth sahip olduğu güçler sayesinde aslında bir kara deliği yok etmeyi başardı. Hem de burada saldırı gücü aslında bayağı düşmüştü, çünkü Void Ghidorah onun sahip olduğu tüm enerjiyi emmeye çalışıyordu. Ancak yine de bütün bu sahip olduğu güçlere rağmen Godzilla Earth Void Ghidorah'ı etkisiz hale getirmeyi başaramadı. Void Ghidorah'ın en büyük başarısına gelecek olursak maalesef ki Jormungandr'ın tankladığı başarıya eşdeğer olmadığından Jormungandr bu mücadeleyi de kazanacaktır. Çünkü Godzilla Earth boyutuna göre gerçekten çok hafif bir yaratık. Yani koskoca World Serpent için Godzilla Earth'ü durdurmak bence çok kolay. Bir de daha önce de söylediğim gibi dostlar, World Serpent'ın hızı sonsuz seviyede. Yani evet, bu yaptığımız mücadelede Jormungandr'ın Godzilla'nın bilinen diğer tüm versiyonlarından çok daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Umarım sizlere bu videoda verdiğim bilgiler yeterince açıklayıcı olmuştur. İstediğiniz başka karşılaşma videoları olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.